Mail, mesaj, ses kaydı cihazı, fotoğraf, video, görsel tasarım, ödeme, sözleşme, mali işlemler, alışveriş, seyahat, sosyal medya, bilgi, müzik, sinema, kurgu, harita, dergi, takvim, pusula, kitap, saat, kalori sayacı. Mitolojik bir kahramanda bile bulamadığımız bu özelliklerin bütün hepsi geçmişten günümüze birleşe birleşe tek bir cihazda bir araya geldi. Hangi cihazdan bahsettiğimi çok iyi biliyorsunuz. İşte bu. Bu uzun konuşmayı size sadece bir soru sormak için yaptım. Böylesine özellikli bir telefon için acaba hangi organınızı verirdiniz? Teknoloji öylesine gelişti ki makineleri hayranlıkla izler olduk. Elektronik aletler hayatımızın her yerinde. İş hayatından tutun sağlığa, sosyal faaliyetlerimizden tutun spor hayatımıza kadar her yerde bizimle beraberler. Hatta o kadar ki mesela evden dışarı çıktığımızda yanımıza telefonu almadığımızı düşündüğümüz vakit kaygı duyuyoruz. Telefonumu nereye koydum ben? Evde unuttum. Hemen eve dönüp almayı düşünüyoruz. Bütün her şeyi bırakıyoruz. Hayat duruyor bizim için. Mesela ben evden dışarı çıktığımda telefonum yoksa ilk yapacak şey gidip evden telefonumu almak. Enteresan, telefonum yanımda olmadı diye endişeleniyorum. Aynı endişeyi benim telefonum benim için duyuyor mu? Başka bir deyişle teknolojik aletler yanımızda olmadığında kendimizi eksik hissettik. Teknolojik gelişmeler sayesinde makineler insanlaşırken bizler de makineleştik. Blade Runner adlı filmi biliyor musunuz? İçerisinde replicant diye anılan robotlar ve gerçek insanlar var. Ama film öyle bir noktaya varıyor ki hangi karakterin replicant, hangi karakterin gerçek insan olduğunu ayırt edemiyoruz. Şimdi 1982 yapımı olan bu filmle günümüz dünyası arasında bir fark var mı? Bu arada seyredin, bu filmi, müthiş bir filmdir. Ama görünen o ki insanoğlu bu sanatsal göndermelerden nasibini alamıyor. Teknolojik gelişmeler oldukça insanoğlu da makineleşmeye devam ediyor. Gelelim konumuza. Konumuz telefon. Gerçi buna telefon demeye 1000 şahit lazım. Niye diyecek olursanız şundan. Bu telefon için neler yapmadık ki? İnsanlar telefonu tuvalete kaçtı diye onu almak için kolunu orada sıkıştırıyor. Çin'de bir tane çocuk iPhone'u daha ucuza getirebilmek için orada toplama telefon yapmaya çalışıyor. 36 saat bu telefon için kuyrukta bekleyen insanlar var. Ve daha neler neler. Başlıktan da anlayacağınız üzere bağımlılık yapan telefonların en gözdesi iPhone. iPhone sadece yüksek teknolojisiyle değil, aynı zamanda satış kuyruklarıyla da ünlüyor. Şimdi iPhone X merakının ne boyutlarda olduğunu görmek için sizi Londra'ya götürüyorum. Şaşırmayın, bu gördüğünüz kuyruk Ramazan pidesi kuyruğu değil. iPhone X kuyruğu. Bir iPhone X alabilmek için insanların göstermiş olduğu sabra bakar mısınız? Tabii bu uzun kuyruklar aynı zamanda insanların çok ciddi sabrını da yokladı. Ama içlerinden bazıları müthiş bir girişimcilik örneği sundular bizlere. Yani krizi fırsata çevirdiler. Nasıl mı? Görün. Sydney'de 16 yaşında Lea Chalsko iPhone X almak için kuyruğa girmiş. Yalnız kuyrukta beklemek için bir tane değil 2 adet sandalye getirmiş. 24. ve 25. sırayı almış. Girişimcilik ruhuyla da Instagram'dan 25. sırasını satışa çıkartmış. Bana kalırsa bu iPhone X çılgınlığı şimdi göreceğiniz videodaki konuya çok benziyor. Right before she gets to the open door, she looks at her phone and flips headfirst into the basement, about 6 feet below. Engin, bu video hakkında ne düşünüyorsun? Hocam ben bu kadının düştüğü dipsiz çukuru diyeyim, içinizde doymak bilmeyen tüketim arzunuzun metaforu olarak görüyorum. Yani bana öyle geliyor. Metafor olarak görüyorsun. Evet hocam. Engin çık dışarı. Git zorluya, gir kuyruğa. Adama bak ya. Ben iPhone X'ten bahsediyorum, o bana edebiyat yapıyor. Edebiyat sanki karın doyuruyormuş gibi. Şakası bir yana, bu iPhone X çılgınlığı sadece tüketici tarafında olmuyor. Aynı zamanda üretici tarafında da bir takım sıkıntılar yaşanıyor. Görelim. Apple'da çalışan babasının henüz tanıtımı yapılmamış iPhone X telefonunu internette yayınlayınca babasının kovulmasına sebep olan bir kız görüyorsunuz şimdi. Bu olaydan anlıyoruz ki eğer Apple'da çalışıyorsan 2 kuralı çok iyi bilmen gerekiyor. Kural 1. Apple hakkında konuşmamalısın. Kural 2. Apple hakkında konuşmamalısın. Yani Apple istemeden onun herhangi bir ürününü sosyal medyada paylaşırsan sonuçlarına katlanırsın. Ancak bu şaşkınlık yaratan durumlar şimdi bahsedeceğim konuların yanında devede kulak kalıyor. Videonun başında sormuş olduğum soruyu hatırlıyorsunuz değil mi?
ne kadar radikal gelmişti size. Şimdi göreceğiniz videolar karşısında aslında bu sorunun ne kadar yerinde olduğunu göreceksiniz. İnsanların makineleşmelerinden bahsetmiştik. Makineleşmek sadece fiziki bir şey değil, aynı zamanda insani değerlerin de yok olduğunu gösteren bir şey. Bir çeşit kültürel yozlaşma. Ve bu makineler uğruna insanoğlu artık organlarını pazara çıkarttı. 17 yaşında Çinli bir çocuk iPhone ve iPad alabilmek için $3500 karşılığında böbreğini sattı bu dünyada. Bu sadece gördüğümüz, duyduğumuz haberlerden. Acaba buzdağının görünmeyen kısmında kim bilir daha neler yaşanıyordur. İngiltere'deki The Telegraph gazetesindeki bir habere göre ise Çinli bir aile iPhone alabilmek için çocuklarını 5000 pound'dan açık arttırmaya çıkarttı. Bunu nasıl yorumlamalı? Kapitalist düzen zayıf olan kısmımızı çok iyi anlıyor, çok iyi tespit etmiş. Sürekli yeni versiyonlarını ortaya çıkartarak, pazara sunaraktan bizim bu tüketme açlığımızı diri tutmaya çalışıyor. Böyle olduğu zaman elimizdeki daha yeni almış olduğumuz bir versiyon, yeni versiyon çıktıktan sonra hemen ötekileştiriliyor, eski haline geliyor. Evlerimiz artık bir teknoloji çöplüğüne döndü. İnsan teknolojiyi değiştiriyordu, teknoloji de insana. Teknoloji vücudumuza o kadar çok yaklaştı ki ondan vazgeçemez olduk. Elimizden kaçırmamak için organlarımızı bile satıyoruz. Belki de ilerleyen yıllarda bu cihazları vücutlarımıza yerleştireceğiz. Peki o vakit geldiğinde siz hangi organınızdan olmayı tercih ederdiniz? And all the people say you can't wake up, this is not a dream. You're part of a machine, you are not a human being. With your face all made up, living on a screen. Low on self-esteem, so you run on gasoline. I think there's a flaw in my code. These voices won't leave me alone. Well, my heart is gold and my hands are